Bugün sizlerle humus tarifi yapacağım. Humus tarifini tabii birçoğunuz belki biliyorsunuzdur. Ama ben böyle bir klasik humus yapayım dedim. Çünkü birkaç istek geldi. Genelde biraz daha farklı yapıyorum aslında humus türlerimi. Ama şimdi bir klasik humus yapayım dedim. Humus ekmeğin üzerine sürülen bence güzel bir alternatif. Ve ben genelde humusu böyle kullanıyorum. Tabii ki meze olarak da çok güzel kullanılır. Genelde meze olarak yaptığımız zaman sarımsak içine atıyorum. Fakat kahvaltıya yaptığım zaman sarımsaksız yapıyorum. Ve size de bugün sarımsaksız alternatifini göstermek istedim. Tamamen klasik bir humus. İçine giren çok az malzeme var. Tabii ki ilk önce nohut ve nohut da çok vitaminli. Genelde konserve nohut, tabii haşlanmış nohut da kullanılıyor aslında. Ama ben kendi nohutumu kendim pişiriyorum. Bunu ilk önce size biraz anlatayım. Önce bir akşam önce nohutları muhakkak suda bekletmeniz gerekiyor. Annem aslında içine kabartma tozu da atar nohutun. Ertesi sabah daha güzel şişer diye. İsterseniz böyle de deneyin ama 12 saat suda beklettiğim zaman aslında çok güzel yumuşuyor ve şişiyor. Ve ertesi günü suyunu bütün döküp temizleyip pişiriyorum nohutlarımı. Ve çabucak da pişiyor aslında böyle yaparsanız. Ama tabii ki zamanı olmayanlar için ve bununla böyle fazla uğraşmak istemeyenler için konservede haşlanmış satılan nohutları da tercih edebilirler. Evet, buyurun başlayalım tarifimize. Evet, burada malzemelerimi görüyorsunuz. Haşlanmış nohut, limon, tahin, biraz su, zeytinyağı, tuz, kimyon. Bu kadar. Humus tarifimi böyle bir mutfak robotunda yapıyorum ama el blender ile de yapabilirsiniz. Bunun için bütün malzemeleri içine alıyorum. Yani çok kolay bir tarif bu yüzden. Hepsini alacaksınız içine. İşte nohudu, haşlanmış nohudu, baharatları, suyu ve en sonda limonu sıkıyorum. Ve tahin tabii ki olmazsa olmazı humusun. Ve İlk önce iyice püre haline getiriyorum. Bu işlemi bazen el blender ile de yapıyorum. O da çok pratik oluyor. Nohudunuz gerçekten yumuşak olacak ama haşlanmış olacak. Evet, önce bir tadına bakalım. İyice püre haline getireceksiniz. Bazıları katı sever, bazıları sıvı sever. Ben biraz katı olarak kullanıyorum kahvaltılık ve böyle bir cam kavanoza koyup buzdolabına kaldırıyorum. İnanın bana çok güzel dayanıyor. 5 ile 1 hafta arası dayanıyor ve ekmeğime sürüyorum. Meze olarak da böyle hazırlıyorum. Göstereyim size. Meze olarak olan humusuma 1-2 diş sarımsak da atıyorum. Öyle püre haline getirdikten sonra biraz daha tadı farklı oluyor tabii. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirdikten sonra biraz haşlanmış nohut taneleri de üzerine atıyorum. Ve çörek otu veya susam üzerine biraz gezdirebilirsiniz. Çok güzel görünüyor. Ve kırmızı toz biber. Ve üzerine de biraz maydanoz kesiyorum. Bu gerçekten renk uyumuna çok güzel yakışıyor. Özellikle maydanozun verdiği yeşil renk ve kırmızı biberin kırmızı rengi çok güzel bir uyum. Ve böyle meze olarak da güzel bir şekilde servis yapabilirsiniz. Biz hem meze olarak hem kahvaltılık olarak hem de ara sıcak olarak sık sık yaparız humusu ve ailece de çok severiz. Gerçekten humusu aslında sevmeyen pek kişi tanımıyorum. Eğer sevmiyorlarsa bence tarifini yanlış yapıyorlar belki. İsterseniz ilk önce bu klasik tarifi deneyin. Sonra ileriki haftalarda veya aylarda size diğer tariflerinde humus ile yapılan başka tarifler de var. Çok güzel tarifler. Onları göstereceğim. Ve tabii ki Türk mutfağının ana malzemesi olan nohutumuzun da faydalarını saymakla bitmez. Bu yüzden sık sık yapmamız, yememiz gerekiyor bu tür tarifleri. Evet, şimdilik benden bu kadar ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.